Sevgili dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Özellikle bu videomuzda dolar TL kurunu inceleyeceğiz. Dolar TL kurunu yorumlayıp teknik analiz ve grafik yöntemini kullanarak dolar TL kurundaki kritik son durum ne şekilde gelişiyor sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Dolar endeksini ve dolar TL fiyatlarındaki son durum bizler için önemli. Tabii kapanışlar geldi. Haftalık kapanışlar özellikle pazartesi günü dolar TL kurunun seyrini belirleyecek fiyatları anlamamız açısından da önemli. Dolar endeksinde 93 puan seviyesine doğru yukarı yönlü bir atak yaşadı. Fakat buradan tekrardan bir düzeltme seviyesi olan şuradaki EMA değeri üzerindeki arkadaşlar 92.13 seviyesine doğru bir düzeltme dolar endeksinden yaşanmış oldu. Dolar endeksindeki bu kapanış kötü mü derseniz, haftalıktaki bu kapanış dolar endeksi için kötü bir kapanış sayılmaz arkadaşlar. Ancak 92 puan altında haftalık bir kapanış dolar endeksinde görebilirsek o zaman fiyatlar tekrardan 91.70 seviyesine doğru dolar endeksinde evrilebilir. Dolar endeksinde sıkı bir şekilde takip ettiğimiz şuradaki ikili dip formasyonu hala çalışmasına devam etmekte. Buranın üst tarafındaki direnç 93 puandan geçiyor. O yüzden bu direnç ikidir test ediliyor. Tam şu bölgede dolar endeksinde 93 puan seviyesini test ediyor. Fakat bunu yukarı yönlü henüz kırmış değil arkadaşlar. Bunun için bir haber akışı dolar kurunda özellikle bekleniyor. Burada beklenen, bana göre, benim yorumuma göre arkadaşlar, dolar endeksinde özellikle Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklama. Burada beklenti dolar için tahvil alımlarının azaltma yönüne gidileceği ve faizlerde bir miktar yukarı artışın ne zaman başlayacağının sinyalinin alınması. Bu sinyalle birlikte eğer böyle bir sinyal gelir ise 93 puanı dolar endeksi hızlı bir şekilde yukarıya kırar ve asıl hedefi olan şuradaki 4 puanlığı da üstüne koyduğunuz zaman 97 puan üzerine doğru giden bir dolar endeksi izleriz. Şimdilik dolar endeksinde Powell'ın yapmış olduğu ılımlı açıklamalarla birlikte 91.70-93 puan üzerinde gitgeller yaşanıyor. 91.70 aşağıda önemli. Yukarıda da 93 puan dolar endeksinin geleceği için önemli seviyeler. Dolar TL kuruna baktığımız zaman 8.52 civarlarından günlük bir kapanış geldi. Bir 8.53-8.54 üzerinde bir kapanış görebilseydik arkadaşlar dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha hızlanabileceği yönünde yorum yapabilirdik. Kısada gene günlük üzerinde baktığımız zaman dolar TL kurunda kapanışın bir günde olsa sınırın altında gerçekleştiğini görmekteyiz. Dolar TL kurunda 8.53-8.54 rakamı yükseliş için önemliydi. Şimdi biz bu rakamlar altında dolar TL kurunda kapanış gördüğümüz için dolar TL kurunda bu hafta, yani pazartesi itibariyle bu rakam üzerinde, yani 8.53-8.54 civarı üzerinde dolar TL kurunun tutunup tutulmayacağını gözlemlememiz şart. Eğer ki o rakam 8.54 rakamı üzerinde dolar TL kurunda bir tutunma gerçekleşemez ise hareketler dolar TL kurunda özellikle şuradaki 8.43 seviyesine kadar bir sarkma yaşayabilir arkadaşlar. Alttaki destek noktasına doğru. Yukarıda 8.53 önemli bir direnç. Aşağıdaki kanalı ise bizler için 8.53-8.43 kanalı olarak dolar TL kurunda göze çarpan önemli bir kanal şeklinde düşünülebilir. Bu kanalın alt bandı özellikle 8.30 destek noktasından geçmekte. Yani 8.43'e kadar dolar TL kurunda bir gerileme hareketi görülse bile buradan hareket tekrardan toparlanıp ikinci bir alım fırsatı olarak değerlendirip dolar TL kurunu 8.60 TL civarına doğru tekrardan yukarı yönlü atabilir. Bu ihtimali de oldukça fazla. Hareketlerin tekrardan yukarı yönlü 8.81 direncine doğru yaklaşabilmesi için ise arkadaşlar
8.60 üzerinde dolar TL kurunun hareketleri gözlenmeli ve bu hareketler neticesinde de dolar TL kurunda bir haftalık kapanış gelebilecek mi 8.60 TL üzerinde? Bunu sizler gözlemlemeniz gerekli. Bunu da nereden anlıyoruz diye soracak olursanız, haftalık bazdaki EMA değerimizin üstündeki noktaya bakacak olursak buradaki kapanışında 8.61 civarında olması şart. Buradaki 8.61 civarındaki kapanışı tekrardan dolar TL kurunda görebilir isek, o zaman hareketin seviyesi bir üst dirençteki satıcıların yerleşmiş olduğu 8.81 bandına doğru dolar TL kurunu hareket ettirebilir. Fakat 8.61 altında kaldıkça da 8.43 alttaki destek noktası önemli, takip edilmeli diye düşünmekteyim arkadaşlar. Sizler de bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalın. Özellikle Fed'in ve Dünya Merkez Bankalarının Powell'ın yapacağı Jackson Hole toplantısındaki görüşmeleri beklediği benim kanaatim içerisinde arkadaşlar. Dolar TL kurundaki şuradaki yukarıdaki oluşum, mum oluşumları bize Jackson Hole toplantısından gelecek bir kararın dolar TL kurunu hangi yöne doğru hızlı bir şekilde götüreceği yönünde ipuçları verecek. Özellikle Jackson Hole toplantısında dolar yatırımcısı için duyması gereken açıklama, varlık alımlarında azaltma yönüne gidilecek yönündeki açıklama olmalı. Çünkü varlık alımlarında azaltma yönüne gidecek şeklinde bir haber, bir duyum dolar TL kurunda sert bir şekilde yukarı yönlü gelişmekte olan para birimleri karşısında, özellikle Türk lirası ve buna benzer varlıklarla ilgili haberler neticesinde dolar TL kurunu çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü atabilir. Fakat bu Jackson Hole toplantısında varlık alımlarıyla ilgili herhangi bir şey çıkmaz. Fed Başkanı tekrardan biz varlık alımlarına azaltma yönünde herhangi bir karar beklemiyoruz. Bu kararla ilgili enflasyon özellikle kontrolümüz altında. Enflasyonla ilgili yukarı yönlü bir atak beklemiyoruz. Fakat bu arada ekonomimizi de toparlamak, istihdam, iş gücünü tekrardan umulabilir seviyeler düzeyine doğru çekmek için bu varlık alımlarını kısma yoluna gitmeyeceğiz yönünde bir haber gelir ise, işte bu dolar TL kurunu tekrardan 8.30-8.23 civarına doğru çekecek hareketi de başlatabilir arkadaşlar. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken bir hafta, bir ay olarak bunu sıkı bir şekilde takip etmenizi sizlerden bekliyorum. Bizlerin son zamanlarda özellikle swap anlaşmalarıyla birlikte doları bir miktar aşağı yönlü çekme hareketi başlatıldığını da görüyoruz. 8.60 altında dolar TL kurunda swap'la birlikte gelen 2 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla birlikte bir 8.43 seviyesine doğru geri çekilme olayı da yaşanabilir. Fakat Ağustos ayı itibariyle gene baktığımız zaman arkadaşlar doların her aşağı yönlü gerilemesiyle birlikte yerli yatırımcıların tekrardan dolar aldığını görmekteyiz. Yerli yatırımcının dolar alması demek beklentisinin hala yüksek seviyelerde olduğu anlamında taşımakta. Ben de dolar endeksinde ileriki dönemlerde bir güçlenme ve biliyorsunuz Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda biz enflasyonu kontrol altına alacağız yönündeki sözleri, fakat bu sözlerinin gerçekliği pek yansıtmadığı, mutlaka ilerleyen dönemlerde faizlerde tekrardan bir yükseltme sürecine Fed'in gireceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bunu neden düşünüyorum? Bundaki sebep basılan trilyonlarca dolar. Bu piyasada dolaştığı müddetçe bu trilyonlarca dolar hala enflasyonist baskıyı tetikleyecek bir saatli bomba gibidir. Ve bu paranın piyasadan çekilmesi için ise
Fed'in mutlaka faiz arttırıp paranın ana vatanı olan ABD'ye geri dönmesini sağlaması gereklidir. İşte bu düşünceler neticesinde dolar TL kurunda geri çekilmeler sınırlı kalacaktır ve bu geri çekilmeler neticesinde de tekrardan dolar TL kurunun özellikle orta vadede yönünü yukarıya çevireceği ve şuradaki hedefi olan çanak hedefi benim için çok önemli. Ben özellikle buradaki seviyeyi takip ediyorum. Buradaki seviyenin haftalıkta 7.93'ten geçtiğini sizlere söylemiştim. Yani dolar TL kurunun tekrardan rahatlayabilmesi için bu 7.93 altında mutlaka kapanış yapması ve buradaki çanağın formasyonunun çöp olmasını sağlaması gerekli. Eğer sizler de 7.93 üstünde dolar TL kurunun kapanış yapabileceğini düşünüyorsanız burada pozisyonlarınızı TL'ye geçebilirsiniz. Fakat 7.93 özellikle altlardan alım yapanlar için dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir seviye. Buradaki 7.93 seviyesi aşağı yönlü bir aylık, haftalık veya günlük kapanış görmediği müddetçe dolar TL kurunda da 10 lira tehlikesi henüz geçmiş sayılmaz arkadaşlar. Bu teknik olarak böyle. Bu benim kendi düşüncem değil. Teknik analiz yöntemiyle gördüğüm seviyedir. O yüzden dolar TL kurunda 7.93 altında orta vade ve uzun vade yatırımcısı bir kapanış görmediği müddetçe dolar TL kuru her an 10 lira riskine devamlı açık bulunmaktadır arkadaşlar. Bu da bir teknik analiz olarak bizim takip ettiğimiz seviye. Evet sevgili dostlarım, dolar TL kuruyla ilgili bu hafta özellikle 8.53 direnci önemli olacak. Bu direnç üstündeki kapanışlar şart. Eğer bu kapanışlar gelir ise tekrardan kendini 8.69'lu seviyelere doğru dolar TL kuru atabilir. Fakat 8.53 altında kalındıkça aşağıda 8.43 seviyesine doğru gerileyen bir dolar TL kuru görürüz. Özetle durum bu yönde. Satılık araba fiyatlarında gene biliyorsunuz kampanyalar başladı. Özellikle sıfır araba fiyatlarında fiyatlar aşağıya çekildi bu kampanyalar yöntemiyle. Bu da ilerleyen dönemlerde satılık ev fiyatlarına yansır mı? Kamu bankaları aracılığıyla faizlerde bir düşüş meydana gelir mi? Bunu da sizlerle birlikte izleyeceğiz. Geçmişe baktığımız zaman bu tür kampanyaların geldiğini, fakat bu tür kampanyaların enflasyonu daha da tetiklediğini gördük. Bakalım ilerleyen dönemlerde neler olacak, sizlerle birlikte izleyip bunu da takipte kalacağız. Evet sevgili dostlarım, dolar ve dolar endeksi ile ilgili yaptığımız bu video burada keselim artık. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa Facebook, YouTube, Google gibi mecralarda videolarımızı paylaşırsanız daha fazla arkadaşımıza ulaşmasına yardımcı olursunuz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.